Aspiratör boru ara parçası için 3 farklı şekilde nasıl çizimini göstereceğim. Burada noktalardan başlayıp ikincisinde eklentimizle beraber gerçekleştirip ve üçüncüsünde de burada soldaki spinimizi kullanarak yapmayı planlıyorum. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle hangi tuşlara bastığımı görmeniz için eklentimi aktif ediyorum. Ekranımızın sağ tarafında objelerin listesinin olduğu bir bölüm var. Burayı tıkladığınız zaman burada farklı pencerelerimizi de açabiliyoruz. Burada imaj editörümüz bulunuyor. İmaj editörümüzde referans resmimizi buraya koyabiliriz ve başka yerlere bakmak zorunda da kalmayız. Burada imajımıza tıklıyoruz. Orada Open var. Benim elimle çizmiş olduğum teknik bir çizim bulunuyor. Çok önemli değil ne kadar kalitede olduğu. Aynı ekranımızı küçültüp büyüttüğümüz gibi mouse'umuzun tekerleğine basarak burada çizimimizi buradaki pencereye denk getirebiliriz. Gene mouse'umuzun ortasına tıklayarak da sağ sol yapabiliriz. Biraz şöyle büyüteyim. Daha böyle güzel yazılar okuyacak şekilde büyüteyim. Şu şekilde iyi. Bu şekilde bir çizimim bulunuyor. Aspiratör ara parçası yani pencere ile aspiratör borusunun arasına ara adaptör parçası yaptım. Yine bunun çizimini teknik bir şekilde çizmeye çalıştım. Çok önemli değil kalitesi. Bu resim bana referans olacak. Şimdi 3 farklı şekilde çizmeyi göstermeye çalışacağım. Bu şekli nasıl elde edeceğiz? Shift A ile bir obje ekliyorum. Bunu mesh bölümünden çemberle başlayacağız. Çemberimiz circle. Buna tıkladığım zaman bir obje geldi ekranıma ve sol alt köşede de ufak bir sekme geldi. Buna tıklayarak büyütüyoruz. Burada bu çemberimizin verileri bulunuyor. Şimdi radius'la başlayacağız. Radius bizim yarıçapımız. Şu an buradaki ilk çemberi yapıyoruz. Radius yarıçapı 200 olduğuna göre o zaman burası 100 olacak. 100 milimetre. Yani 10 santim. Hemen genişledi. Tekerleğimle biraz ekranımı küçültüyorum. Daha doğrusu büyütüyorum. Buradaki bir üstümüzde vertices yani noktalar, vertices. Noktalar yani vertexler. Şuradan böyle eğimleri görebiliyorsunuz. Ben şunu baz alıyorum. Bir çemberi 3 boyutlu yazıcıya da uygun olacak şekilde olması için 64 nokta kullanıyorum. Hemen burada güzel bir dairemiz oluştu. Artık bu noktadan sonra obje modundayız. Edit moda geliyoruz tab tuşuna basarak. Şimdi edit moddayız. Burada ayrıyetten de hepsi seçili şu an karşımızda. Bir sonraki halkamız nereye gelmesi gerekiyor? Bir üst. Yani buradan 5 milimetre üstünde aynı gene 200 milimetre çapında bir çember daha yapacağız. Kısa yolumuz Shift D, kopyaladık. Hiçbir yere basmıyorum. Mouse'umu hareket ettirirsem bu seçili şu an. Sağ kliğe basıyorum ve çemberin olduğu yerde bırakıyorum. Gene tekrardan burada bir pencerem açıldı. Buraya ben move dediğim yere istediğim yere hareket ettirebilirim. Ne olacaktı? 5 milim z ekseninde yani yukarı doğru hareket etmesi gerekiyor. Hemen buradan z 5 milimetreye basabilirim. 5 enter dedik. Burada iteme tıklıyorum. Bu seçili vertexlerim şu an lokalde görünüyor. Global olsun. Yani bütün aynı navigasyon gibi global bölümüne getireyim. Şimdi bu seçili vertexlerimin yerini gösteriyor. Neredeymiş? 5. Demek ki ben buradan da yapabilirmişim. İlla buradan yapmak zorunda değilim. Hangisi seçili ise orada veriyi gösteriyor ama daha fazla seçersem ortak noktasını gösteriyor bana. Yani 5 milim, yüksekliği 2,5. Daha fazla seçersek daha farklı veriler çıkacaktır. Şimdi burada bir de bizim 3D cursor'ımız vardı. Bunu aktif ediyorum şuradaki yerden. Aynı zamanda da sahnemdeki bilgilerin olacağı yeri, statics yerini aktif ettim. Sol üst köşede de burada verilerim var. Sahnemde kaç tane objemin olduğu,
Kaç tane noktamın olduğu, kaçı seçili olduğu, kaç tane kenarımın olduğu, kaçı seçili olduğu, kaç tane yüzümün olduğu ve kaç tane üçgenimin olduğunu burada gösteriyor. Şu an hiçbiri seçili değil. Bir tane objemiz var. Şimdi bir sonrakini yapalım. Orta penceredeki yere gelen buradaki boşluğumuzu yapacağız. Şimdi mecburen yeni bir tane çember seçmem lazım. Çünkü bu çemberin çapını belirleyemem buradakileri ben kopyalarsam. Bu noktadan sonra eklemiş olduğum bir çemberi sonrasında kopyalayıp çapını da belirlemem gerektiği zaman boyutlandırma yapmam lazım. Orada da ben tam bir çap yapamıyorum. Yani buna program izin vermiyor. O zaman ne yapacağız? Shift A diyoruz. Yeni bir çember ekliyorum. En son neyi yaptıysam o verilerle geliyor benim pencereme yeni çemberim. Burada radiusu o zaman 140'ın yarısı 70. 70 milimetre yarıçapla bunu değiştirmiş oldum. O zaman ne yaptık? Buradaki çemberimizi yaptık. Buradaki çemberimizi yaptık. Buradaki çemberimizi yaptık. Bu sefer şu içerideki çemberi yapacağız. Herhangi bir yere tıklıyorum. Hiçbir şey seçmeyi bıraktırdı. Pencerem de kayboldu. Şimdi tekrardan Shift A ile yeni bir çember ekliyorum. Gene en son verilerimle geliyor. Burası ne kadarmış? 20 milimetre buradan, 20 milimetre buradan, 200'den çıkartırsak 160. Yani yukarısı gibi bölü 2 80. 80 milimetre yarıçapında. Ne kadar yüksekliğinde? 5 milimetre yüksekliğinde. Hemen buraya lokasyon bölümüne 5 diyebilirim. Yalnız bu sefer buradan yapmayalım. Buradan yapalım. 5 milim. 5 milime de buraya gelmiş oldu. Bir sonraki yukarıda olacak. Aynı yarıçapta olduğu için direkt bunu kopyalayabilirim. Shift D, sağa sola hareket etti, kopyalamış mı? Onu bir teyit edebilirim. Üzerine de faremin sağ kliğine basarak olduğu yere geri getiriyorum. Burada move bölümü bulunuyor. Yani hareket etmesiyle alakalı. Bu konumunu belirlemiyor. Ben burada bu noktada kaçtı burası? 5, 90 daha 95. Ben burada yaparsam 95 dersem, hatta diyelim ne oldu? 100'e geldi. Yani bulunduğu konumdan hareket ettiriyor. Biz burada yaparsak 90 dememiz lazımdı. Şayet burada yaparsak 95'i girmemiz gerekiyordu. Burayı 90 diyelim ve burası da 95 oldu. Bir sonraki halkamızda son halkamız buranın iç çapı. Buraya bir veri girmeye gerek yok. Ben burasını 3 milim kalınlığında yapacağım. 3 milim hem dayanıklı olması açısından yeterlidir hem de fazla filamentimin gitmesini istemiyorum. Burasını da burayla birleştireceğim. Burayı 3 milim yapıp burayı da burayla birleştireceğim. Bu eğim yapmamın nedeni de buradan hava akımı aspiratörden geldiği zaman bir aerodinamikte bir dirençle karşılaşmadan rahat bir şekilde pencereden çıkacak. O zaman ne yapıyorum? Buradaki benim çemberimi bu sefer kopyalayabilirim. Çünkü artık tam bir veri olması gerekmiyor. Tek tek seçebilirim Shift'e basılı tutup veyahut da Alt tuşuna basıp burada herhangi bir kenara tıkladığım zaman o doğru üzerindeki bütün noktalarımı seçiyor. Shift D diyorum, kopyalıyorum, sağ klikte bırakıyorum. Artık bu noktadan sonra ölçeklendireceğim. Dikkat edin, burada boyutlu çıkacak benim. Ne kadar kaçta kat boyutlandırdığını. T'ye basıyorum ölçeklendirmeyi. Mouse'u hareket ettiriyorum. Şu an çok hızlı hareket ediyor. Ben bunu istemiyorum. Biraz daha düşük oranda hareket etsin. O zaman Shift'e basılı tutuyorum. Bakın artık daha az hareket etti. Sol üst köşedeki ölçeklendirmeye bakıyorum. 0,98 boyutunda küçülse yeterlidir. Şimdi hatta ölçebilirim. Buna tıklıyorum, buna tıklıyorum. Benim özel eklentimi kullanıyorum. Mesafe neymiş? 1,53. 3 milim olmasını istiyordum bu kalınlığın. Hemen şu içerideki alta basılı tutup seçiyorum.
İçindeki bütün çemberlerimi seçti. Tekrardan S'ye basıyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Şimdi bu noktadan sonra bakın 0.98 olmadı sol üstteki köşem. Çünkü artık yeni bir boyutlandırma yaptığımız için Shift'e basılı tutuyorum. Bir tekrardan bir 98, bu sefer 98'i biraz daha geçeyim. Şöyle olsun. Şimdi bakalım 2 tane verteximin arasındaki mesafe ne kadar? 3.17. Şu an ben gösterdiğim için bir baskı yapmayacağım için bu şekilde yeterli. Çok fazla da uzatmayayım. Bütün artık halkalarımı, artık çizimimin bütün kıvrımlarını gerçekleştirdim. Bunları birleştireceğim. Bu birleştirme işlemini de şu şekilde yapacağım. Bunların her bir verteximin birbirlerine köprü yapacağım. Çok pratik bir yol var. Loop Tools'u kullanacağız. Ayarlar bölümünden eklentimizi aktif etmeniz gerekiyor. Veyahut da sizin bu Blender'ınız 3 boyutlu çizimler için uygun değilse de açıklamalardaki benim ayarlar videomu izleyebilirsiniz. Burada bu eklentimizin bize çok işe yaradığını anlatmıştım. Şimdi alta basılı tutuyorum. Tıklıyorum. Bu çizgi üzerindeki bütün halkalarımız seçiliyor. Bir üst halkayı şimdi böyle mouse'umun hareket ettirerek tespit ediyorum hangisi olduğunu. Bu sefer gene alta basıyorum ama shift'e de basılı tutuyorum. Bir öncekini bırakmaması için. İkincisini de seçti. Sağ klik, Loop Tools, köprüyü kullanacağız. Bridge. Karşılıklı vertexlerimizi köprüleyecek ve aralarını da dolduracak aynı zamanda. Tıkladım. Çok güzel bir şekilde doldurdu. Bir sonraki bağlantımızı nereden yapacağız? Şunu yapayım, karışmasın çok fazla ekranım. Alta basılı tutuyorum. Shift'e basmıyorum. Sadece ondan dolayı da burayı seçiyor. Bu sefer Shift'e basıyorum şimdi. Caps'e bastım yanlışlıkla. Shift'e basıyorum. Buradaki halkayı seçiyorum. Sağ klik, Bridge, köprüledi. Şimdi buradakini burayla birleştireceğim. Alta basılı tutuyorum Shift'le. İkinci çemberimi seçiyorum. Sağ klik, Loop Tools. Bunu da seçmiş olduk. Buradaki halkayı seçiyorum. Şimdi yukarı ile birleştireceğim. Burayı da sağ klik Loop Tools Bridge. Şimdi alt bölümü de aynı şekilde birleştireceğim. Altla buradaki çizgiye denk getirdiğim için buradaki çizgi üzerindeki vertexleri seçti. O zaman buradan seçeyim. Daha rahat ince ayar yapmama gerek kalmadan. Şimdi de buradakini Shift ile seçeceğim. Doğruyu seçtim mi? Evet, seçtik. Loop Tools Bridge. Bunu da yaptık. Son bir köprümüz kaldı. Buradaki halkayı tekrardan çemberdeki vertexleri seçtim. Şimdi şöyle yapayım ki gene bir çizgiye maruz kalmasın. Burayı da seçtik. Sağ klik Loop Tools Bridge ve çizimimizi bitirmiş olduk. Artık çizimimiz bitti. Tab'la obje moduna gelip 3D printle de check all dediğimiz zaman bütün artık bağlantı yerlerimizde hiçbir problem olmadan bunu bu şekilde baskıya gönderebilirim. Bu çizimimizi bitirdik. Biraz uğraştırdı bizi. Bu noktada bizim Sketcher eklentimiz var. CAT formatıyla çizimimizi çok rahat yapabileceğimiz eklentimiz bulunuyor. Bunu ben bir sağa atayım. G'ye bastım. X ekseninde kaysın. X'e basıyorum. Şöyle şuraya bırakayım. Harflerin bulunduğu yerdeki sayıların birin solundaki tuşa basarak hangi ekrandan yapacağımı göstermek için buraya right'a geliyorum ve sağdan görünüşe getiriyorum. Bu arkada kaldı. O zaman bunu nasıl yapacağız? Bunu şuraya atmam gerekiyormuş. İteme geliyorum. Buna tıklıyorum. X'i buradaki veriyi hemen Z'ye yapıyorum. Artı yer. Buraya sağ gelsin. Bunu kopyala. Onu 0 yap. Ve burayı da buna getir. Artı demem lazım. Tık buraya gelmiş oldu. Artık sağdan görünüşe geldiğim zaman görünüm tuşuna basıp görünüş tuşuna basıp sağdan görünüşe getirdiğim zaman artık bu benim çemberimi güzel bir şekilde yan yana yapabileceğim. Yoksa önden bakış yapmam gerekiyordu. Karışmasın. Burası right ortografik oldu sol üst köşede. Bu verileri de takip etmeniz önemli. Zamanla göz aşinalığı da alırsınız. Kes Sketcher eklentimize geliyorum. Add Sketch diyorum. Şimdi mesela şurada olduğu zaman hangisinin hangisi olduğunu anlaşılamıyor. Çizime başlamamız lazım. Ondan dolayı hemen sağdan görünüşe gelip şimdi vermedi.
ESC yapıyorum. Sağdan görünüşe tekrardan geliyorum. Add Sketch diyorum veyahut da CTRL Shift A diyorum ve benim karşıma gelen görüntünün bir çizgisine basıyorum ve sağdan görünüşü artık aktif ettik. Burada orta noktamız var. Ben bundan dolayı bu cursor'ımızı görünmez yapıyorum çoğunlukla. Bunu iptal ettik. Düz çizgilerden oluşuyor. Buradan yarı kesitini bizim çizmemiz lazım. Artık çünkü biz burada farklı bir eklenti kullanacağız. Bunu 360 derece döndüreceğiz. Yuvarlak olması için artık buradan bir yarı kesit yapıp sadece burayı çizmemiz gerekiyor. Düz çizgilere ihtiyacımız var. Burada sola tıklayabiliriz veyahut da kısa yolu L'ye basabilirim. Hemen çizgi moduna geldi. Mouse'umuzu hangi nereden başlamasını istiyorsanız kırmızılaştı. Buraya tıklıyorum. Düz bir çizgi çiziyorum. Hemen çizgimin üzerinde yatay düz olduğunu beliren simge olduğunu görüyorum. Şu noktada bile bıraksam benim çizgim düz olacak. Şöyle hatta bırakayım. Bıraktım, düzeldi. Yalnız bu çizgi yoksa o şekilde kalır. CTRL Z ile geri geleyim. Buradan devam edeyim. Burayı ben 10 santim olduğunu biliyorum. Tam bu civarda bitecek büyük bir ihtimal 200. Yaklaştırayım biraz. 5 milimetre yukarı çıkıyorum. O da şuralarda bir yerde olsun. Sola doğru 2 santim geleceğim, yani 20 milim. O da buralardadır. Yukarı doğru da 9 milim gelecek. Yani şurası 10 santim. Şuralarda bitmesi lazım. Sola doğru da şu merkez noktasına geldim. Sağ klikle bıraktım. Tekrar burada çizgi modunda hala basarsam çizgiyi çizer. Sağ klikle normale getiriyorum. Artık boyutlandırmayı yapabilirim. Burayı takip ediyorum artık bu noktadan sonra. 5 tane belirsiz çizgim var. Bunlara ya çap koymam lazım ya uzunluk koymam lazım. Bu verileri eklemem lazım. İlk çizgimi seçiyorum. Alt D kısa yolunu kullanıyorum. Burada aynı zamanda Tools bölümünde de tıklayarak yapabilirsiniz. Başta biraz böyle buralara tıklarsınız. Distans bölümünü kullanacağız. Üzerine geldiği zaman da fareniz kısa yollarını gösteriyor orada. Distansını buraya tıklıyorum. 100'müş. Rakamın üzerine tıklıyorum. Distans bölümüne manuel olarak 100'ü diyorum. Ve tam bakın, dikkat edin, bu çizginin üzerinde oldu. Şimdi buradaki çizgimi tıklıyorum. Alt D 6 milim. Bunu da üzerine tıklıyorum. 5 milim diyorum. Buraya tıklıyorum. Alt D. Burayı da 19'muş. Bunu da 20 yapıyorum. Bakın 2'ye kaldı. Yani şurası, yani şu ve buradakini belirtmem lazım. Burayı tıklıyorum. Alt D kaçtı? Burası da 90'dı. Bunu da 90 yapalım. Enter. Şöyle bunu da dışarı atayım. Gözüme daha fazla karışıklık olmasın. Şunu da tıklıyorum. Burası da kaçmış? 80'miş. Alt D 80. Çizgim bitti, şekilim bitti. Burası da fully definite oldu. Yani sorunsuz bir şekilde çizimimi gerçekleştirdim. Hiçbir yer hareket etmez artık. Nereye çekersem çekeyim. Yalnız burada bir sorun oluştu. Ne oldu? Şimdi ben bunu bir yarım kesit olduğunu düşünün. Bir kesit olduğunu düşünün bu çemberde. Ben bunu böyle 360 derece döndürürsem buradaki delik oluşmayacak. Yani biz bunu buraya kadar değil, buraya kadar yapmamız gerekiyordu. Buralar boşluk olduğu için buralarda herhangi bir çizginin olmaması gerekiyordu. Yani benim buraya 3 milim mi yaptım? O zaman ben bunu 3 milim demem gerekiyor. Burası 100 santim mi? 100 santim. Buradan da 70 santim var. 100'den 70'i çıkarttım. Burası o zaman 30 milim olması gerekiyor. Santim diyorum bu arada. Burası 30 milim olması gerekiyor. Bunu bu sefer buradan sileceğim. Yalnız burada merkez noktam var. Bu merkez noktamı silemiyorum. Bu çok önemli. Bu aynı zamanda objemin pivot noktası olacak. Yani merkez noktası olacak. Sadece bu şekli silebilirim. Şimdi bunu ben hareket ettirirsem ne olacak? Şeklimi hareket ettirmiş olacak. Olmaz. Bu çizgiyi tekrardan buraya 100'e getireyim. Bu çizgimi benim silip tekrardan yeni bir çizgi çizmem lazım benim sola doğru. L kısa yolunu kullanıyorum.
Buradan da bu tarafa doğru çizdim. Sağ klikle bırakıyorum. Şu an 2 tane hala tanımsız yerim var. Sağ klikle normale getirmem gerekiyormuş. Alt D'ye tıklıyorum. Buraya 30 olarak giriyorum. 300 yaptık. 30 olarak giriyorum. Bir tane kaldı. Bu bir yer neresi? Hemen bulalım. Yukarı aşağısı. O zaman ne yapacağız? Bu çizgimi, yani bu noktamı burayla aynı yatay çizgide olmasını söyleyeceğim. Yukarı aşağı inmesini engelleyeceğiz. Bu noktaya tıklıyorum. Merkez noktamı Shift ile basılı tutup tıklıyorum. Horizontale tıklıyorum veya da Shift H'ye tıklıyorum. Shift H. Artık Fully Definite oldu. Şimdi bu şekilde ben bunu çemberini yaparsam hala bir eksiğim var. Buradaki çizgiyi yapmadım. Şimdi halbuki burada benim şeklim bitti. Burası da Fully Definite oldu. Burada bir sıkıntı olacak. Nasıl olacak? Şimdi burasını ben 2 noktayı buradan başladığım zaman diyecek ki, yani tutarsız diyecek bana bu çizimim. Başladım. Tutarsız. Çok önemli değil. Burada ben şeklimin bittiğini biliyorum. Artık ben burada bunu mesh'e çevirebilirim. Herhangi bir isim verebiliriz burada. Convert Type'e tıklıyorum. Mesh. Bunun içini doldurmuyorum. Çünkü bu bir kesit. Kesitin içi dolmaz. Fill Shape'i iptal ediyorum ki içi dolmasın. Leave Sketch diyorum. Şeklim bitmiş durumda. Bir tane daha üçüncü bir şeklim olacak. Ondan dolayı bunun yanına bir tane kopyalama yapacağım. Hareket ettiriyorum. Sağ klikle olduğu yere bırakıyorum. Şu an benim şeklim seçili. Onu biliyorum. Bunun ama arkasında kaldı. Y. Bakın seçili. Y'ye basıyorum. Şurada dursun. Çünkü bu buraya kadar gelecek. Şimdi eklentilerimizi kullanacağız. Burada modifiye eklentime geliyorum. Add modify, generate, generate'ten screw. Eksenimiz hatalı burada. Eksenimizi hemen düzeltiyorum. Sırayla bakıyorum. Bu da değil. Y. Bu eksenim doğru. Ama şeklim biraz bozuk. Detaylardan biraz onu düzelteceğiz. Neydi? 16 idi. Biz bunu ne kullanmıştık? 64. Ben çoğunlukla 64 kullanıyorum. Step VV, viewport'u 16'yı 64'e çeviriyorum. Ve artık düzgün bir çember oldu. Düzgün bir halka oldu şeklim. Bu render yapmama gerek yok. Çünkü animasyon yaptığınız zaman buna ihtiyacınız var. Render, yani çıktı aldığınız zaman, bir fotoğraf çıktısı aldığınız zaman bu sefer hala 16'lı görüneceği için buraya ellemiyorum. Merge yapıyorum. Yani bu dönüyor, 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 dönüyor. Bu son noktası da birleşsin. Ne kadar da birleşsin, şu kadar da birleşsin, çok önemli değil. Burada bizim 360 olduğu için başladığı yere geldi. Burada bitirdik. Bittikten sonra burada oka tıklıyorum. Apply diyorum ki şeklime dönüşsün. Çünkü bu benim şeklim. Burayı onaylamadıktan sonra benim orijinal şeklim var burada. Mesela ben bunları hareket ettirsem hala benim bunlar değişikliği bulunacak. Değişiklik yapacak benim son çıktığımda. Sağ klikle eski yerine getiriyorum. Apply diyorum. Diyemedim çünkü obje modunda olmam lazım. Apply diyorum. Şimdi ama edit moda gelirsem artık şeklim bir bütün oldu. Ama neden bu böyle görünüyor? Animasyonda Shade Smooth yaptı otomatikmen. Yani yumuşattı resmimi. Çok önemli değil. Ben gerçek halkalarını istiyorum çünkü ben modelleme yapıyorum. Ve 3 boyutlu yazıcıda nasıl görüneceğimi görmek istiyorum. Sağ klik yapıyorum. Shade Smooth'a tıklıyorum. Sağ klik yapıyorum. Auto Smooth'a tıklıyorum. Sağ klik yapıyorum. Shade Fillet yapıyorum. Ve aynı buradaki şeklimle aynısını oldu. Şimdi CAD Sketcher'a değil 3D Print'e bakıyorum. Check all diyorum. Çok güzel. Hepsi aynı şekilde duruyor. Şimdi son şeklimize geldik. Son şeklimizde de burada soldaki T panelinden bunu gerçekleştireceğim. Burada şu an görünmüyor. Onu edit moda gelmemiz lazım. Burada bizim bir spin özelliğimiz var. Bu spin özelliği
Ne tıkladığımız zaman buraya geldi. Buradaki yeri tıkladığımız zaman hareket etmiyor. Niye hareket etmiyor? Çünkü seçili değil. Seçiyorum. Şimdi basıyorum. Burada yanlış yerde oluyor. Benim burayı istemiyorum. Buraya yapmasını istiyorum. Hemen CTRL-Z ile eski haline getirdim. Yani bu neden burada? Çünkü 3D cursor'ımız burada. Bunu buradaki objemizin pivotuna, merkez noktasına getirmemiz gerekiyor. 3D cursor'ımızı görünür yapalım. Buradaymış. Buranın merkez noktasına getireceğim. Bu objem benim seçili olacak. Shift S'ye basıyorum. Burada farklı bir menü çıkıyor. 3D Cursor ile alakalı bir menü çıkıyor. Cursor to selected. Bu zaten böyle sıra to diyor. Neyin nereye gitmek istediğini oradan görebilirsiniz. Çok böyle aşırı bir İngilizceye gerek yok. Aktifi de seçebilirsiniz. Aktif biraz daha edit moddayken noktaların olduğu yere yapıyor. Biz burada selected'ı kullanabiliriz. Hangisinin seçili olduğunu seçtik ve buradaki pivot noktasına geldi. Şimdi ben edit moda gelip tipine tıkladığım zaman tıklıydı en son. Artık buradaki yere yapıyor. Yani şurada bir noktada daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün vertexlerimizi seçili yapmamız lazım. Çünkü sadece seçiliyi buluyor. Aynı zamanda da şurada oka geleyim. Tekrardan kısa yolu W tuşu. W tuşuna bastım. Kayboldu. Burada hemen aktif oldu. Biz burada artık tekrardan buradaki gibi eklentilerdeki gibi kabul et demiyoruz. Ama daha farklı şeyler yapmamızı sağlıyor. Mesela bu şekli burada bulamazdık. Ondan dolayı bu farklı bir yöntem. CTRL-Z, CTRL-Z, tekrardan Z. A'ya basıp bütün vertexlerimi seçiyorum. Spin'e geliyorum. Burada eksen bölümü var. Burada bütün eksenlere de yapabiliriz. Mesela bu Z ekseninde bu şekilde hareket ediyor. CTRL-Z. Y'ye basarsak da bu şekilde yapıyor. Bu eklenti bize bunları sağlamıyor mesela. Sağlıyor ama şu şekilde. Eklentimiz mesela bize bunu sağlıyor. Ama ben burada X'e tekrardan basarsam alttan geliyorum. Şeklim nasıl bir şey oldu? Değişik bir formatta oldu. Bunu bana sağlamıyor. Mesela tekrardan buraya tıklayıp şu şekilde Y'ye geleyim. Buradan da bu şekilde geleyim. Daha farklı şekiller elde edebiliyorum. Eklenti buna sağlamıyor. Burada da bu güzelliği var. Tabii göstermek için burada benim amacım size alternatifleri gösterip kendi yapacağınız, modelleyeceğiniz ürüne size göre bu bilgileri oluşturtmak. Bu şekilde ben bunu çeviriyorum. Burada gene sol alt köşede benim bir panelim açıldı. Stips'i adımı kaç yapıyorduk? 64 yapıyorum standart. Tekrardan. Açıyı 339'da bunu 360 yapmam lazım manuel. Burada spin buradaki yerde kendi direkt 360'tı. Auto match'imiz seçili ve burada artık şeklimiz de oluştu. Tekrardan W ile ok moduna geleyim. Burada şimdi 3D print'imize bakalım obje modunda. Check all diyorum. Buradaki de her yerde olmuş durumda. Bir problem yok. Burada 3 şekilde şeklimizi göstermiş oldum size. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi bir sonraki videoda bu 2 parça bir video olacaktı. Bir de burada sizin face oryantasyonumuzu var. Bakın burada bir hata göstermedi. Bu ikisi düzgün ama bu kırmızı. Yani içi dışına çıkmış durumda. Bu videonun ikinci parçasında da 3 boyutlu yazıcıda yazarken bu nasıl bize sıkıntılar gerçekleştiriyor? Burada bir bed continuous hatası olmamasına rağmen burada neden hatalı bir bölüm var? 3 boyutlu yazıcımızda da bir çizimimizi de baskı sürecimizi çok etkileyecek bir video olacak. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.